Balıkesir Erdek. İlk kez geldiğim bu sahil kasabasında dalışa başlıyorum. İlk karşılaşma lüferlerle oluyor. Günün en güzel balığıysa iri bir karagöz. Kimi zaman pusu tekniği, kimi zaman baskın avlarıyla dizgimi doldurmayı başarıyorum. Kanalıma abone olduysanız gelin bu aksiyon dolu anları birlikte yaşayalım. Açığa doğru yüzerken bir lüfer sürüsüne denk geliyorum. Lüfer onu hedef alacağımı fark edip geri dönüş yapsa da şişim çoktan bedenine saplanmış oluyor. Hava lüfer gibi kıymetli bir balıkla başlamak her zaman moral veriyor. İkinci dalışımı 11-12 metrelerde hemen hemen aynı noktaya yapıyorum. Lüfer sürüsünün merayı hemen terk etmeyeceğini biliyorum. Beklediğim yönden yaklaşıyorlar. Boğazın sultanı olarak bilinen lüferlerden bir tane daha dizgiye takıyorum. Bu kez 9-10 metrelerdeyim. Balık beklediğim noktada büyük bir kayanın yanında kendimi kamufle ediyorum. Gırtlağımdan çıkardığım seslerle önce küçük karagözler, ardından sürü halindeki iri karagözler bana doğru yaklaşıyor. Güzel boy bir karagözü temiz bir atışla avlıyorum. Balığı dizgiye taktığım sırada lüfer sürüsü yeniden beliriyor. Ancak tetik sertleştiği için hedef aldığım ilk balığa atış yapamıyorum. İkinci deneme ise karavana. Günün üçüncü lüferi nasip olmuyor. Dalışa devam ederken şiddetli fırtına etkisini göstermeye başlıyor. Suya girdiğim noktadan yaklaşık 2,5 kilometre uzaktayım. Bu nedenle panik yapmadan sert dalgalarla mücadele ederek baskın avına başlıyorum. Su altında sessizce yaklaştığım kayada kilo üstü bir karagözü avlamayı başarıyorum.
Dalgaların su altını karıştırması nedeniyle göz gözü görmüyor. Bir yandan akıntıyla mücadele ederken diğer yandan ani karşılaşmalara karşı sürekli tetikteyim. Tam bu sırada kiloluk bir levrek karşımdan geliyor. Risk alıp dikine net bir atış yapıyorum. Levreyi avladıktan sonra yine aynı noktada başka bir levrekle karşılaşıyorum. Bu kez ilk fark edilen ben olunca balık uzaklaşmaya çalışıyor. Ani bir manevrayla atış yapsam da balığı ıskalıyorum. Kanalıma abone olduysanız yeni ava geçelim. Yine sığ bir noktada baskın avı deniyorum. Şiddetli dalgalar nedeniyle su üstünde nefeslenmek zor. Su altında sabit durmaksa neredeyse imkansız. Kayalar arasında kilo üstü bir karagözü daha dizgiye takıyorum. Karagöz avlamaktan en keyif aldığım ve en lezzetli balıklardan biri. Dalgalar kıyıları döverken suyun altı kaynıyor. Yosunlar savruldukça karagözler yemleniyor. Bu onlar için ziyafet, benim için fırsat anı demek. Ani bir baskın yaparak bir karagöz daha avlıyorum. Su altında görüş iyice azalıyor. Balık beklediğim yönden yaklaşsa da onu seçemiyorum. Dibime kadar gelen minokoku fark ettiğim anda o da beni görüyor. Uzaklaştığı sırada atış yapsam da sonuç ıska oluyor. Dalgalar etkisini yitirmişken bu sefer kayalar arasında baskın avı deniyorum. Balık olacağını düşündüğüm noktaya doğru palet çırpmadan ve ses yapmadan ağır ağır ilerliyorum. Papaz balıkları ani hareketlerle diğer balıkları uyarsa da yemlenen karagözlerden bir tane daha avlıyorum. Su üstündeyken kayalar arasında dinlenmeye çekilmiş bir levrek görüyorum. Kule tekniğiyle üzerine doğru iniş yapıyorum.
Kamufle olduğunu düşündüğü için kaçmıyor. Ancak acele edip atış yapıyorum. Şiş kafasına hafif zarar verse de balık sakin şekilde uzaklaşıyor. Nasip olmayınca en kolay avlar bile kısmet olmuyor. Sırada eşkine var. Balıklarla su üstünde karşılaşmak her zaman dezavantajlıdır. Eşkina beni fark edince kayaların arasındaki yuvasına doğru yöneliyor. Bu nedenle satıhla ilişkimi kesip hemen dalışa geçiyorum. O sırada kayalar arasında başka bir eşkina çıkınca geriye sadece tetiği ezmek kalıyor. Hava şartları nedeniyle oldukça zor geçen bu dalışı sonlandırmak için kıyıya doğru yüzüyorum. Kıyıda yoğun kepasürler olduğu için levrek avlamayı hedefliyorum. Birkaç dalış yapsam da aradığım levrekleri göremiyorum. Günün son balığı ise ağır ağır süzülen bir kefal oluyor. Yeni videoları izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın.